Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sonbahar tığ işi kreasyonlarına uygun bal kabağı amigurumi anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Amigurumi anahtarlıkları bal kabaklarının istediğiniz renklerine uygun iplerini kullanarak örebilirsiniz. Ve bal kabaklarını muntazam yapabilmeniz için yapmanız gereken tüm püf noktaları ve ölçüleri video içerisinde adım adım anlatacağım. Bal kabağı için gerekli olan malzemeler: bal kabağının ana rengi için bir ip, bal kabağının sapı için kahverengi ya da yeşil koton iplikler, bir adet anahtarlık klipsi, iğne, 2,5 milimetre tığ, makas ve bal kabağının içini doldurabilmek için boncuk, elyaf kullanacağız. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden bal kabaklarının yapılışına başlayalım. Bal kabağının yapılışına ilk düğme attıktan sonra çok sıkı olmayan 18 zincir yaparak başlayalım. ...18 zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu 8 santimetre. Daha yüksek bir bal kabağı yapmak istiyorsanız zincir sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. En sonki zinciri yaptıktan sonra 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana yarım trabzan yapalım. Ve toplam 16 tane yarım trabzan yapmalıyız. ...18 zincirin üzerine 16 tane yarım trabzanı yaptım. 2 zincir, deseni çevirelim ve önde 2 tane ilmek görünüyor. Bir de arkada ilmek var. İlk yarım trabzanın arkasından başlayarak sıra sonuna kadar 16 yarım trabzan yapalım. On 16. trabzanı da son trabzanın tepesine yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir ve her sırada desen kendisini tekrar edecek. İlk trabzanın arkasından başlayarak sıra sonuna kadar toplam 16 yarım trabzan yapacağız. 15. yarım trabzan ve son trabzanın tek kanadını alarak 16. yarım trabzanı yaptık. 2 zincir, deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek toplam 18 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, toplam 18 sıra ördüm. Burada dikkat etmeniz gereken birinci önemli nokta, başlangıçta yapmış olduğumuz zincir bal kabağının yüksekliğini göstermekte. Yapmış olduğumuz 18 sıralık yarım trabzan ise bal kabağının genişliğini göstermekte. Ve burada dikkat etmeniz gereken ikinci bir püf noktası, muntazam, boğumlu bal kabakları elde etmek istiyor iseniz yapacağınız sıra sayısı çift sayı kadar olması gerekiyor. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra yapabilirsiniz. 14 sıra yapabilir, 16 ya da 18 sıra yapabilirsiniz. Burada
çizgi şeklinde görünen her desen bal kabağının boğumlarını ifade etmekte. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi deseni var. Bal kabağında da toplam 8 tane boğum var. Siz 6 boğumdan oluşmasını istiyorsanız burada 6 tane çizgi desenine gelecek olan çift sayı kadar yarım trabzan sırası yapmanız gerekiyor. Ve yapmış olduğumuz şu anki yarım trabzan sırasının yüksekliği de yaklaşık 13 santimetre. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve en sonki yarım trabzanı yaptıktan sonra bu şekilde ikiye katlayalım ve başlangıç zincirlerinden başlayarak birleştirme yapacağız. Ve birleştirmeyi yine yarım trabzanın arkadaki tek kanatları ile zincirlerin tepelerinden alarak kaydırma yapacağız. Özellikle ilmeklerin karşılıklı denk gelmesine dikkat edelim. On 16. ilmek ile yapmış olduğumuz ilk zincirin tepesindeki ilmeği atlamayalım ve mutlaka kaydırma yapalım. Bir zincir. Burada biraz fazla ip bırakarak keselim. Boğumları ve büzme işlemlerinde kullanabilmek için. Buradaki başlangıç zincirinde kalan ipi de yapmış olduğumuz kaydırmaların arasından gizleyebilirsiniz. Zaten bal kabağının iç kısmında kalacak. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Kesmiş olduğumuz ipi iğneye takalım. Ve görünen ilmeklerden zikzaklar yaparak sıra sonuna kadar, yani buradaki noktaya gelene kadar ilmekleri bu şekilde teyelleyelim. Burası bakın kayma dikişini yapmış olduğumuz nokta. Şimdi burada sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Ve düğümler yaparak karşılıklı ilmeklerin arasından buradaki açıklığı kapatalım. Ve orta alt noktadan bal kabağının içinden bu şekilde iğneyi geçirelim. Daha sonra içini de elyafla dolduralım. İç noktaya ne kadar fazla elyaf doldurursanız anahtarlık o kadar muntazam duracaktır. Şimdi tekrar buradaki ağız kısmında da tabanda yaptığımız gibi büzme işlemi yapacağız.
Görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Şimdi buradaki boğumları yaparken dikkat edeceğimiz en önemli diğer bir husus ise bakın çizgi şeklindeki desenler kendisini gösteriyor zaten. Her boğumu bu iki çizgi arasındaki bu boşluklardan yapacağız ve toplam 8 parçaya böleceğiz. Alttaki boşluktan yukarıdaki boşluğa doğru iğneyi çıkartalım. Ve bu alanı bu şekilde sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştıralım. Kaymaması için elimizle tutmayı ihmal etmeyelim. Daha sonraki boğumun formunu vererek tekrar aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde 8 eşit parçaya böleceğiz. Şimdi buraya tekrar düğüm yaparak ipi artık burada keseceğiz. Tekrar alttan geçirdikten sonra bu ipi kesebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi boğumlar gayet orantılı oldu. Şimdi bal kabağının sap kısmını yapacağız. Kullanmış olduğunuz ana renge göre sapını tercih edebilirsiniz. Ve ben yeşil kullanacağım. Sapı da yine ister alt taraftan ister üst taraftan monte edebilirsiniz. Sihirli halka yapalım. Bir zincir ve halkanın içerisine 8 sık iğne yapalım. Halkanın ipini sıkıştıralım ve yapmış olduğumuz birinci zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Ve bu sihirli halkanın ipini de şimdi alt taraftan yürütmeye devam edeceğiz. Bir zincir, sonraki sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Sonraki sık iğnenin tepesine çift sık iğne. Sonraki sık iğnenin tepesine tek sık iğne. Bu şekilde bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yaparak toplam 12 tane ikinci sırada sık iğne elde etmemiz gerekiyor. Ve 12. sık iğneyi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir. Yine burada sapı dikmek için bir miktar ip bırakarak keselim. Şimdi iğneye takarak sapı da bal kabağına monte edelim. Böyle orta noktaya gelecek şekilde dikme işlemini gerçekleştirelim.
Son ilmeği attıktan sonra iğneyi yapmış olduğumuz sihirli halka boşluğunun içerisinden geçirelim ve daha sonra anahtarlık klipsini takalım. Son düğümü yaptıktan sonra bu sihirli halka boşluğunun içerisinden bal kabağın altına doğru bu iğneyi geçirerek ipi de keselim ve sökülmesini engellemiş olalım. Buradaki ipi keserken mümkün olduğunca sıkıştıralım ki yeşil ip bal kabağının içerisinde görünmesin. Bakın bu şekilde asıldığımız zaman ip de içeride kaybolmuş oldu. Evet, böylelikle bal kabağının tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Siz de istediğiniz bal kabağı renklerini uygulayarak sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.